Merhaba oksijenlerim, kanalıma tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomun konusu yapay zeka ve 5G. Peki 5G nedir? 5G'nin ayırt edici özelliklerinden biri yüksek hızıdır. Ek olarak 5G'nin düşük bir gecikme süresi de vardır. Bu veri gönderme ve alma sırasındaki gecikmenin düşük olduğu da anlamına gelir. Hızlı ve kararlı 5G bağlantısı sayesinde uzaktan operasyonlar gerçekleşecektir. Zaten burada da gördüğünüz gibi 5G'nin tekrar hızını gösteriliyor. Görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde bir iletişim kuruluyor. Hızlı bir etkileşim. Her yerde telefon, araba, ev, her şeyi hızlı bir şekilde alıp verebiliyor. Burada da zaten gösteriyor internet hızını. Ve elektrikli arabalar içinde çok büyük bir önem taşıyan 5G'yi unutmamak lazım. Görünmüyor ama var olan etkileşim ve bu etkileşim insan sağlığına nedenli zarar vereceğini ileriki tarihte maalesef görebiliriz. Örnek verecek olursam 5G'nin kullanımı sağlık sektörü için türlü ölçümü alabilen, daha sonra 5G ile doktora gönderebilen akıllı haplar düşünün. Yapay zekanın gücü özellikle ilaçların geliştirilmesinde görülür. Normalde yeni bir ilacın piyasaya çıkması yıllar alabilir. Bununla birlikte yapay zeka insan vücuduna verilen tepkileri tahmin etmek için her türlü analizi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Yapay zeka kullanımı sayesinde geliştirme süresi daha kısadır ve dolayısıyla daha ucuzdur. Başka bir örnek verecek olursam yapay zeka ile uzay teknolojisinin birleşimi konusunda pek çok araştırma yapılıyor. Bu da pandemilerin yayılmasını izlemeyi mümkün kılıyor. Bu amaçla enfeksiyon oranlı ilişkin veriler 5G aracılığıyla iletilen uydu görüntüleri ile birleştirilir. Peki insanlar buna hazır mı? Bence hayır. Bu tür gelişmeler hızla devam etmekte olsa bile insanların birçoğu bu değişime henüz hazır değil. Neyse ki araştırmalara göre bunu uzaktan yapmak henüz mümkün değil. Teknik olarak mümkün olabilir ama insanlar bunu istiyor mu? Az önce sağlık sektöründen örnek verdiğim gibi, hayır, insanlar sağlık sektöründe kesinlikle bu tür değişmelere hazır değil. Çünkü insanlar gerçek doktorlar görmek isterler ve hastaneye gitmeyi tercih ederler. Tabii ki 5G ve yapay zekanın sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini yakında hissedip hissetmeyeceğimizi hale bir soru işareti diyebilirim. Sağlık sektörü kısmen veri güvenliği ile ilgili endişeler ve mali kaynak ve bilgi eksikliği nedeniyle inovasyonu en kolay sektör değildir. Bununla birlikte yapay zeka çözümlerinin kullanımında da bir artış görülebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve kullanıcıları mevcut tıbbi sistemlerden rahatsız oluyor. Akıllı cihazlar toplumun geri kalanında her yerde bulunuyor ve insanlar bu cihazlara daha alışıyor ve bağlanıyor. Arka planda ilaç yöntemi talebi kronik olarak hasta
ve yaşlıların sayısının artması ve maliyetler ile faydalar arasındaki denge yapılan vurgu gibi konular da rol oynamaktadır. Her şey yolunda giderse 5G'nin gelişinin sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanımını arttırıp arttırmayacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. 5G'nin 4G'ye göre bir takım önemli avantajları olduğu gerçeğe ek olarak yakında buna gerçekten ihtiyacımız olacak. 5G'nin yükselişi ne anlama geliyor? Bu kilometre kare başına yüzlerce cihazın internete bağlanacağı anlamına geliyor. Bu kapasite şimdikinden 100 kat daha fazla ve buna şiddetle ihtiyaç vardır. Çünkü her tür alanda günümüzde internet bağlantısına ihtiyacımız var. Peki 5G başka hangi alanlarda kullanılacak? 5G ile İngilizce crowd control dediğimiz yani kalabalık kontrolü mümkün olacak. Peki crowd kontrolü nedir ve nasıl çalışır? Bir etkinlikte geniş insan kalabalığı hakkında bilgi sahibi mümkün olacak veya iş yerinizde veya mağazanızda tam olarak kaç kişi olduğunu bileceksiniz. Kalabalık kontrolü yardımıyla belirli bir yerde kaç kişinin bulunduğunu tam olarak ve kolayca takip edebilirsiniz. Kalabalık kontrolü kelimenin tam anlamıyla kalabalık kontrolü anlamına gelir ve belirli bir zaman ve yerde belirli bir grup insana ilişkin fikir sahibi olmanız anlamına gelir. Bu büyük bir etkinlik sırasında olabileceği gibi daha küçük bir alanda da olabilir. Özellikle binalarda maksimum sayıda insana izin verilir ve bu zamanlarda kalabalık kontrolü rol oynar. Kalabalık kontrolü ile maksimum insan sayısını asla çok fazla olmamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ziyaretçilerinizin acil bir durumda siteden nasıl ayrılabileceğini netleştiren kamu akışları hakkında da bilgi sahibi olursunuz. Burada da Hollanda Ekonomi Bakanı bizlere crowd control'un önemini anlatıyor. Burada da gördüğünüz gibi işte bazı protesto yapan insanları gösteriyorlar ve bu 5G ile nasıl bu insanları etkisiz hale getireceğini de bizlere gösteriyor. Yani aslında hem güvence olarak ama tabii ki farklı, tehlikeli insanlar tarafından bu teknoloji kullanılırsa nasıl bir gündem veya da ortam olacağını merak ediyorum doğrusu. Burada da gördüğünüz gibi Active Denial System yani aktif reddetme sistemi ADS olarak bilinir. Amerikan Birleşik Devletleri ordusu tarafından geliştirilen ölümcül olmayan bir enerji silahıdır. Gayri resmi olarak silaha ısı ışını da denir. Kişisel veriler kaydedilmesine gerek yoktur. Ancak yetkililerden uygun izin alınarak yetkisiz ziyaretler kaydedildiğinde işlem yapılabilir. Örneğin birinin girmesi yasaklandığında. Bu da her teknolojinin olduğu gibi bu teknolojinin de bir dezavantajı mı yoksa büyük bir tehlike mi?
Bu kişinin girmemesine kim karar verecek ve hangi yetkililerin eline böyle bir güç verilecek? Evet, sevgili, düşünebilen ve düşünme ruhunu geliştirmekte olan oksijenlerim. Sizlere sorularım hakkında derin düşünmeye davet ediyorum. İlginiz için tekrar teşekkür ederim. Her pazar günü yeni videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.